Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle az ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şişlerim 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 olması gerekiyor. Yani her model 6 ilmekten oluşacak. En sonuna da 5 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle ilmeklerimi tamamlayıp birkaç sırada haroşa lastik yapacağım. Evet, ilmeklerimi tamamladıktan sonra birkaç sıra düz örerek şöyle haroşa lastik yaptım. Hem ön yüzünde düz örüyorum hem arka yüzünde şu şekilde lastiğimi tamamladım. Bunu ters örerek de yapabilirsiniz. Fark etmez, aynı sonucu alacaksınız. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Hep bu 8 sıranın tekrarını yapacağız. Oldukça kolay, güzel, şöyle kabartmalı bir model. Evet, sıramı tamamladım. Bakın ilmeklerimin hepsini düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. İkinci sıramı tamamladım. Birinci sıra ön yüzünde düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ters ördüm. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modelimizi burada şekillendireceğiz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Bakın kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. Daha sonra bir artırma, sıradaki 3 ilmeğimizin üçünü bir topluyorum. Bakın üçünü bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma, tekrar bu ilmeklerimi şöyle düz örüyorum. Daha sonra alttaki ilmeklerimi bıraktım. Bakın üstte 3 tane ilmeğim oluştu. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Çıkardığım yani üstteki ilmekleri tekrar sol şişime taktım ve üçünü bir düz ördüm. Şöyle. Daha sonra bir artırma daha yaptım. İlmek sayımız yine aynı. Altta 3 ilmek, üstte 3 ilmek oluştu artırmalarımızla. 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimin de üçünü bir topladım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma, tekrar ördüm bu ilmeklerimi. Alttaki ilmeklerimi çıkardım sol şişimden. Üste duran 3 ilmeğimi de üçünü bir tekrar aldım sol şişime ve bir kez ördüm. Bir ilmek çıkardım. Kestim yani burada. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. Sıra sonunda 3 ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Şu artırmalarımızı da ters örüyoruz. Evet, kenar ilmeğimizi düz. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyorum. Evet. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm, tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. 7. sıra ön yüzündeyim. Şurada 3. sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Kaydırarak şuradaki diğer 3 ilmeğe yapacağız. Buradaki çalışmayı bunlara yapacağız. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın sıradaki 3 ilmekte işlemimiz. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeği topladım, düz ördüm, tek ilmek çıkardım. Bir artırma yaptım, tekrar ördüm bu üçlü olan ilmeğimi ve sol şişimden çıkardım. Üste kalan 3 ilmeğim yani. Bunları tekrar sol şişime aldım. Düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. İlmek sayımız yine aynı oldu. Altta da 3 ilmek oldu. Üstte de 3 ilmek çıkarmış olduk. Devamında 3 ilmek düz, bir artırma. Bu 3 ilmeğimi topladım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım, tekrar ördüm. Ve 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Üste çıkan 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. Düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Devamında yine 3 ilmek düz ördüm. Şöyle göstereyim. Bir artırma, sıradaki son 3 ilmeğimi yani topladım, düz ördüm. Bir artırdım, tekrar bu 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Artırma yapmadan önce bunları tekrar keseceğiz, pardon. Bu 3 ilmeğimi kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 8. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın şu artırma olan ilmeklerimi de ters örerek devam ediyorum. Son sıramız, modeli bir kez kurduk. Evet, model böyle devam edecek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, bakın şöyle model böyle yavaş yavaş belirmeye başladı. Modeli bir kez daha kuracak olursak şurada 1. sırada ne yaptıysak aynı şekilde başlayarak devam ediyoruz. Hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak güzel kolay modellerden. Ajurlu nohut modeli şöyle. Bakın kabarık kabarık görünüyor. Bir parçada daha önce yaptım. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Anlaşılmayan yer olduysa tekrar izleyebilirsiniz. Bunu da daha önce yaptım. Bakın bunu da şöyle yine haroşa lastik üzerine başladım. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi harika bir model. Evet. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde, kışlık örgülerinizde, mevsimlik, yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında, yani bütün model örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim.
Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin.